Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz nelere dikkat etmelisiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor bunlara bakalım. Balık metaforu olarak geliyor. Hülyalara dalan, hayal dünyasında yaşayan, siniri sakinlikle örten, korkan. Düşmanlık kartıyla beraber. Düşmanlık kartı kırıcı veya yok edici duygular, kötü niyet, soğuk savaş ve tehlike dedi. Şimdi bugün enerjisi aslında çok ciddi sıkıntılı bir sürecin içerisinde diyebiliriz aklımızdaki kişinin. Hayatında ona karşı düşmanlık besleyen, onun kötülüğünü isteyen kişilerle mücadele etme aşamasında olabilir. Onların çıkardığı sorunlarla mücadele ediyor olabilir. Aslında çok ciddi şekilde bazı şeylerin farkında, sinirli, öfkeli ama karşısındaki kişilere bunu yansıtmak istemeyen bir enerjide. Çünkü bunu yansıtırsa eğer onların mutlu olacağını düşünen bir enerjisi var. Çevrenin etkisi kartıyla beraber genel olarak çevresiyle ilgili ciddi sorunlar yaşayan bir durumun içerisinde olabilir bugünün enerjisinde. Takdir etmek kartıyla seni takdir ediyor. İyi dilekler takdir. Özellikle yaşadığı işler, yaptığı işlerle ilgili çekememezlik gibi bir durumun içerisinde olabilir. Ya da genel olarak onunla ilgili, onun yaptığı ya da bulunduğu durumla ilgili ciddi kıskançlık besleyen, onun iyi olmasını istemeyen kişilerle mücadele eden bir sürecin içerisinde olabilir. Çok fazla çevrenin etkisi altında ama bu etki birazcık böyle onun huzurunu kaçıracak, onun mutsuzluğu için çabalayan enerjiler olarak geliyor diyebiliriz. Bunun aslında farkında. Bunu biraz böyle ya ben hani sizi kayda almıyorum, ben sizi takmıyorum dediği bir durumla kapatmaya çalışıyor ama alt tepeye baktığımızda aslında böyle değil diyebilirim. Çünkü alt tarafta ciddi şekilde aslında bir öfke durumu var olarak geliyor aklınızdaki kişinin. Yaptığı şeylerin takdir edilmediğini, bu yüzden de öfkelendiğini de söyleyebiliriz. Şimdi ayrıntılı olarak bakarsak eğer neler yaşayabilir bugün dediğimizde Kılıç dörtlüsü geldi. Kılıç dörtlüsü bize sevgiden dışlanılmışlıktan bahseder. Bunun yanı sıra iyileşme dönemlerinden de bahseder. Yani böyle kendini çekmek, dinlenmeye almak, kontrol altına almak bazı şeyleri dıştaki insanlardan kendini izole etmekten bahseder bize. Çaba ve hüzün kartıyla beraber aslında bu noktada birazcık böyle aklınızdaki kişinin dışlanılmışlık ya da sevilmemişlik duygusunun daha ön planda olduğunu söyleyebilirim. Özellikle yani çok emek verdiği, çok çalıştığı, belki insanlara karşı çok iyi niyetli, belki çok çaba gösteriyor ya da emek veriyor. Örneğin birçok kişinin yükünü alan biri olabilir. Birçok kişi için kendini paralayan enerjiler de biri olabilir. Bu birazcık kendini kabul ettirme durumudur aslında. Ben varım demektir. Kişinin kendini bilinçaltı kodlamasında ben varım diyemiyorsa, değersiz olarak görüyorsa, bilinçaltının dışa vurumu olarak da yaptığı şeylerle insanları kendini kabul ettirmek vardır. İşte herkesin yükünü alan kişiler, işte ya ailelerde vardır ya mesela en net anlayabileceğimiz. Her ailede bir iki kişi çıkar böyle. Herkesin işine koşar, herkesin iyiliği için çabalar. İşte kendini unutur, belki kendi çocuğunu vesairesini unutur ama başkalarının her şeyine yeter. Ama kendine ve kendi ailesine yetemez mesela. Böyle insanlar daha çok böyle bilinçaltında kabul edilmemişlik olduğu için, öyle düşündüğü için, değersizlik duygusu olduğu için kendilerine insanlara bir şeyler yaparak, çaba sarf edersem, emek harcarsam beni kabul ederler düşüncesiyle bazı çabaların fazla hatta gereksiz çabaların içerisine girebiliyorlar. Dengeyi bozabiliyorlar. Böyle bir durumun içerisinde olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişinin. Ve genellikle zaten bu tür çabaya giren kişilerin dengeyi bozdukları için, o alma verme dengesini bozdukları için, kendi kulaklıklarına girdikleri için bu noktada işte bir şeyler değişmeye başlıyor. Nasıl değişiyor? Ne kadar verici olursa o kadar karşılığında negatif durumlar alarak aslında sistem ona diyor ki gör bak burada sen yanlış yapıyorsun. Sen burada dengeyi bozuyorsun. Dengeyi bozduğun için de sana gösteriyorum. Burada üstüne vazife olmayan işleri yapma. Ya da dengeyi bozmayı aslında sistem gösteriyor. Ama anlarsa bu döngü kırılacak. Uygulayabilir de düzeltip. Ama anlamayıp devam ederse eğer bu döngü böyle
devam edecek. Bu günün enerjisinde aslında bunu yaşıyor aklınızdaki kişi. Neden tam olarak bu enerjide dediğimizde Tılsım Kralı, Zeytin Dalı ve Şifacı. Şimdi burada şifacı da der ki çaresiz kalınan durumlara derman arayışı. Zeytin Dalı da işte barış sağlamak, uzlaşmak, orta yolu bulmaktan bahseder. Tılsım Kralı da güvenilir ilişkilerden bahseder. Şimdi yakın geçmişte daha çok böyle güveni hissettirebilmek adına, varlığını hissettirebilmek adına maddi olarak destekte bulunmuş olabilir bazı kişilere ya da bazı kişileri dediğim gibi kendi kanatlarının altına alıp o koruma kollama enerjisine geçmiş olabilir. Buradaki amaç aslında orta yolu bulmak, işte barış sağlamak, sevgiyi hissetmek, hissettirmek ama bunu yapma sebebi aslında nasıl söyleyelim? Karşısındaki kişiye bilinçli olarak yardım etmek olsa da bilinçaltında asıl yapma sebebi kendini kabul ettirme durumunun yaşandığını söyleyebiliriz. Maddi bir kayıp, yani daha doğrusu maddi bir destekte bulunmuş olduğu bir kişiyle ilgili olabilir bu durum. Ya da koruyup kolladığı, güvende hissettirdiği bir kişiyle ilgili olabilir. Şimdi yakın gelecekte bu durum onun hayatına nasıl yansıyacak dediğimizde Azize kartı, Aziz ve acı çekmek. Şimdi bu durumun içerisinde şöyle söyleyebilirim. Evlilik durumu varsa eşle alakalı bu durum olabilir. Karı koca arasındaki bir durum olabilir. Böyle bir durum yoksa, evlilik vesaire yok diyorsanız da burada gizli kalan o bilinçaltındaki göremediği şeyleri görmeye başladığı bir sürecin içerisinde olacak. Ciddi bir acı çekme süreci olacak ama burada bir yardım alacak diyebiliriz. Kendinden büyük birinin ona bir yol göstermesi olabilir. Ya da işte babayla alakalı bazı şeyler olabilir. Bu işte değersizlik ya da kendini kabul ettirme durumu ile ilgili. Bu konuda birazcık böyle gizli kalan, bilinçaltında kalan şeylerle ilgili, o karanlık tarafla ilgili bazı şeyleri algıladığı, anladığı ve o gizli kalan şeylerin ortaya çıktığı bir süreç olacak. Bu onu birazcık üzecek diyebiliriz. Şimdi bu durum sizin hayatınıza nasıl yansıyacak ve yansıyor? Buna bakalım. Konuşamadım. Denge kartı. Ve güzel. Denge arayışı içerisindesiniz. Şimdi denge kartı aslında bize artık bir şeylerin farkına varma süreçlerinden bahseder. Şu an enerjisine baktığımızda ya siz çok böyle uyumlu, barışçıl bir enerji içerisinde olmak istiyor olabilirsiniz. Huzur arıyor olabilirsiniz. Bu süreçte aklınızdaki kişiyle sizin yaşadığınız şeyler ya da ilişkinizde yansıyan durumlarla beraber siz kendi iş dünyanızdaki bazı şeyleri dengelemeye başladığınız bir süreçte olacaksınız diyebilirim. Aklınızdaki kişinin yaptığı ya da yaşattığı şeylerle kendi hayatınızdaki yansımaları güzel değerlendirip kendi iş dünyanızdaki birçok şeyi fark edecek olabilirsiniz. Aynı zamanda burada mesela alma verme dengesiyle ilgili sıkıntı İlişkinizde de varsa bunun farkına vardığınız ve burayı dengelemeye çalıştığınız bir süreç olabilir. Daha çok bilinçaltınızla ilgilendiğiniz bir sürecin içerisinde olacaksınız ama şöyle söyleyebilirim. 4 karttan ikisi büyük arkana geldi. Onun hayatında yaşanılan durum her neyse sizin hayatınızda çok ciddi bir şekilde öğretileri olacak. Sizin buradaki aydınlanmalarınız da çok yüksek olacak diyebiliriz. Yakın geçmişte daha çok böyle mücadele ettiğiniz bir süreç ortaya çıkarmış. Kavga ede ede sorunları çözme zorunda kaldığınız, yani kendinizi korumak zorunda hissettiğiniz bir sürecin içerisinden geçmiş olabilirsiniz. Belki de bu süreç mesela onun hayatındaki kişilerle ilgili siz onu uyarmışsınızdır ama o dinlememiştir ve bu sizin ilişkinizde ciddi sorunlar ortaya çıkarmış olabilir. Ya da siz bu kişilerle mücadele etmek zorunda kalmışsınızdır. Ama artık şu an enerjisine daha çok dengeli olarak geliyorsunuz ve yakın gelecekte şeytan kartıyla beraber. Şimdi burada şöyle söyleyebilirim. Ya şeytan kartı bize şehvetten bahseder. Böyle bazen ahlaki değerlerden bahseder ve içimizdeki karanlık yönlerden bahseder. Bu noktada siz de kendi içinizdeki karanlık yönlerle sınandığınız bir sürecin içerisinden geçecek olabilirsiniz. Bu bağlılık, bağımlılık olabilir. Tutkusal durumlar olabilir. Burada birazcık dengenizi bulmakta zorlanacağınız bir süreç olabilir. Örneğin ayrılık varsa eğer mesela bunun devam etmesi gerektiğini düşünüyorsunuzdur mantıklı taraftan ama diğer taraftan da tutkularınız, istekleriniz, arzularınız çok sizi zorluyor olabilir ve burada yani zihin ve kalp arasında gidip geldiğiniz enerjiler oluşarak dengenizi tekrar bozuyor olabilir. Buraya dikkat etmenizde fayda var. Siz de çünkü bu aşamada siz de kendi karanlık tarafınızla yüzleşmiş olacaksınız. Bir kart alacağım buraya.
Evet, özellikle böyle sabırsızsanız, hemen her şey olsun istiyorsanız eğer, burada bir şeylerin hemen düzelmesiyle ilgili eylemlerde bulunmanız ya da böyle bir beklentiye geçmeniz sizin için çok avantajlı olmayacak diyebilirim. Hatta size genel olarak da böyle yorucu enerjiler getirebilir. Burada her şeyin olması gereken zamanda olacağını bilmeniz, böyle sık etmemeniz, kendinizi de, sistemi de böyle ne zamanlarla yormamanız. Çünkü sürekli beklentide olmak, ne zaman olacak? İşte bazen çalışmalar yapılır, işte çalışmalardan sonra ne zaman olacak? Şimdi ne zaman demek aslında şudur, ben güvenmiyorum sisteme demektir bir bakıma. O yüzden isteklerinizi, arzularınızı ve beklentilerinizi ilettikten sonra bunları tabii ki yapın, çalışmalar da yapın. Ama bir noktadan sonra şunu yapın lütfen. Rabbim ya da inancınıza göre ben güveniyorum. Ne gelirse senden bana güzellikler getirecektir. Biliyorum. Teslimiyette bekliyorum. Bunu demek bile o kadar güzel bir enerji akışı sağlayacaktır ki bunu lütfen unutmayın. Çünkü tedirgin olmak, acabalar, işte ne zaman olacaklar, nasıl olacaklar, nasıllar bizim işimiz değil. Ya bunu mümkün olduğunca çok söylemeye çalışıyorum ama şimdi nasıl dediğinizde bu bizim işimiz değil. Biz isteriz, biz dileriz, biz emek harcarız ama nasılına karışmayız. Bu şöyle bir şey. Mesela ben işte ev istiyorum ama işte nasıl olacak bilmiyorum. Benim maaşım şu kadar, şuyum bu kadar, buyum bu kadar. Mesela siz bunu sadece ben ev istiyorum dediğinizde sisteme diyelim ki bu enerjiyi yaydınız. Bunu sadece söyleyin ve oturun bekleyin olarak söylemiyorum. Ama şimdi mesela bir dilekte bulundunuz, bir şeyde bulundunuz, istekte bulundunuz. Nasıl olacak benim maaşım şu kadar ya da ben çalışıyorum ben çalışmıyorum. İşte şudur budur dediğiniz noktada siz zaten şunu yapmış oluyorsunuz. İstiyorum ver ama veremezsin çünkü ben buna layık değilim. İstemiyorum yani olmaz imkansızı söylüyorsunuz. İstiyorumun arkasından bunu söylemeniz sistem o zaman he tamam yok demesi. Türkçe meali bu. Ama siz örneğin dediniz ki ben bir ev istiyorum. Bıraktınız, saldınız bu düşünceyi diyelim. Ya öyle büyük olasılıklar, öyle farklı olasılıklar hayatınıza gelebilir ki. Başka bir iş teklifi alabilirsiniz. İşte örnek olarak bir kredi imkanı olabilir. İşte bir yerden bir şey gelecek olabilir. Bir primdir, odur budur. Yani hani o kadar çok olasılık var ki baktığınızda. Gidersiniz küçücük bir işte milli piyango alırsınız, bir şey alırsınız. Yani yılbaşı da geliyor. Şimdi mesela alırsınız bir şey ya da bir çekilişe katılırsınız, bir şey yaparsınız. Oradan gelir. Yani siz nasıl olacağını düşünmek zorunda değilsiniz. Nasıl evrenin, sistemin işi sizin değil. İsteyin ve bırakın. Ama siz isteyip ya ben bunu istedim ama bazen de şu çok oluyor. Yani isteklerle ilgili işte bak bu çok oldu. Bu kadarını istemiyor. Abartma sen de isterken. Neden? Yani dua ederken şey mi denmiş? Yani sınırın olsun, haddini bil mi denmiş? Evet, açgözlülük falan yapma, ne bileyim o tarz şeyler tabii ki söylenmiş ama iste, iste. Bu kadar basit yani istiyorsun. Burada şeye girmiyorsun ama sen işte yok. Sen zaten bunu söylediğinde o kadar da istemeyeyim. Ben ona layık değilim diyorsun. Sen de o bilinç olduğu sürece sana o istediğin şey her neyse o sana gelmez. Hiçbir şekilde gelmez. Net yani. Çünkü neysen onu çekersin. O gelir hayatına. Bunu unutmamak gerekiyor. Dileklerinizi, dualarınızı ederken lütfen bol gönülden edin. Şeye takılmayın. Bazılarınız korkuyor olabilir. O zaman da şunu yapabilirsiniz. En iyi ve en yüce şekilde istiyorum. Rabbim sen en iyisini bilirsin diyebilirsiniz. Yani illa ben şey yapmak istemiyorum bana ters geliyor diyen arkadaşlar varsa hatta ben kendi dualarımda da danışanlarıma da çoğunlukla böyle söylüyorum. Çünkü bu şeydir. Ben bir şey isterim ama benim o istediğim şeyin hayatıma geldiğindeki etkileri çok farklı olabilir. Bunu bilemeyebilirim, fark edemeyebilirim. Ama ben duamı ederken en iyi ve en yüce şekilde senin istediğin şekilde olsun ya da senin vereceğin şekilde olsun dediğimizde orada aslında diyorsunuz ki güzellikler de olsun. En iyi şekilde, en yüce şekilde senin şefkatin olsun diyorsunuz ve o noktada aslında o duayı da çok çok güzel bir hale getiriyorsunuz bence. Dedim ve çok konuştum. Hemen tamamlayalım. Şimdi bugünün olumlaması güvendeyim. Doğru tercihler ve doğru insanlar karşıma çıkıyor. Korunuyorum. Ben şanslı bir insanım.
diyebiliriz bugün. Başladığın yeri boş ver, önemli olan bitirdiğin yer dedi. Peri kartı da ılımlılık kartı geldi. Yememen gerektiğini bildiğin bir şey var mı? Dikkatli ve sağlıklı beslenmeye çalışın. Yedikleriniz, içtikleriniz başta olmak üzere daha sonrasındaki de zihninize, beyninize aldığınız düşüncelerin sağlıklı olduğuna dikkat edin lütfen. Şimdi 1, 2 ve 3 olarak kart seçin. Baştan söylesem daha iyiydi ama. Şimdi biri seçen arkadaşlarım. Bugün en çok hangi enerjiler aktif olacak hayatınızda? Tılsım prensi geldi. Çok güzel. Tılsım prensi çözülemeyen sorunların çözülmesinden ve yeni başlangıçlardan bahseder. Karanlıkların aydınlanmasından bahseder. İş hayatınızla ilgili de olabilir. Çözemediğiniz bazı şeylerin artık yavaş yavaş çözülmeye başladığı, küçük fırsatların elinizde geçtiği, güzel haberleri aldığınız bir gün olabilir. Bunun yanı sıra genel olarak da böyle karanlığın aydınlandığı, korkularınızın, çözemediğiniz şeylerin çözümlendiği bir gün yaşayabilirsiniz. Bu enerjiler aktif, görmeye odaklanın lütfen fırsatları. İkiyi seçen arkadaşlarım. Aziz kartı. Şimdi aziz kartı toplumsal normlardan bahseder, inançlardan bahseder. Karşılıklı güven ve ahlaki değerlerle ilişkinin böyle daha güzel bir sürece geçmesinden bahseder. Kötü işler karşısında böyle prensiplerden şaşmama, işte karanlık tarafa uymamaktan bahseder bize. Bunun yanı sıra ne söyleyebiliriz? Şimdi Aziz kartı inanç ve değerlerle ilgili yargıları da gözden geçirmekten bahseder. Bazen de evli bir erkekten bahseder. Bu noktada toplumsal durumlarla ilgili bazı şeyleri değerlendirecek olabilirsiniz. Bazı kurallarla ilgili, inançlarla ilgili ya o inançları devam ettirmeniz, daha dik, daha sağlam durmanız gerektiğini hatırlayacağınız, böyle şeylerle sınanacağınız bir gün olabilir. Ya da bazı inançlarınızı sorgulayacağınız bir gün olabilir. Bizim özellikle toplumumuzda bazı kalıplar o kadar korkutulma üzerine bir yönetme şeyi olduğu için genel olarak toplumda dini de bu şekilde yapmaya çalışıyorlar. Yani eskiden beri korkutarak, yani birçok kişinin korkutulduğu, küçücük çocuklara işte Allah dedi çarpar, şunu yapar, bunu yapar diyerek sanki kötü bir şeymiş gibi yansıtıldığı bir toplumumuz var genel olarak baktığımızda. Tabii ki herkesi böyle değil ama sevgiyi almak ve vermek olan bu hayatta asıl amacımız. Hangi dine inanıyorsanız inanın, fark etmiyor, da inanmasanız bile sistem değil, ne diyorsanız hiç fark etmiyor. İsim önemli değil, hissettiğiniz şey önemli olan bence. Bu noktada sevgiyi alıp sevgiyi vermek olan ana amacımız bu dünyada. Önemli olan bu. Yani korkularla, baskılarla bize dayattıkları şeyin işte bunu sorgulayamazsın, bunu yapamazsın. Böyle bir şeyin olmadığının farkına varmamız gerekiyor. Çocuklarımızı ve etrafımızı, hatta kendimizi en başta bu tür olumsuz olarak bize böyle dayatılan şeylerden arındırmamız gerekiyor. Birçok kişinin yaşadığı işte toplumsal yozlaşmalardan tutun birçok şey bu tür durumlardan kaynaklı oluşuyor. O yüzden kendinizi bu tür konularla sorguladığınız bir sürecin içerisinde olacaksınız diyebiliriz bugün. Bence kalbiniz olsun, merhametiniz olsun her zaman belirleyici. Çünkü kalpten gelen şeyler hep güzel şeylerdir. Negatif bir şey gelmez kalpten. Negatif bir şeyler hissediyorsanız emin olun o kalp değildir, egodur, bilinçaltıdır vesaire. O yüzden kendinize de başta sevgiyle yaklaşın. Etrafınızdaki insanları da anlamaya çalışın. Yargılamadığınız bir gün olmasına özen gösterin lütfen. Dedim bugün çok konuştum. 3'ü seçen arkadaşlarım. Şimdi buraya bir kart alacağım. Çünkü aslında tılsım ikilisinde iki farklı anlam var ve birbirinden de birazcık zıt anlamlar diyebilirim. Bir kart daha alalım. Tam olsun. Güzel. Yani şöyle harika. Şimdi bazı arkadaşlar anlamlarına da dikkat ediyorlar. O yüzden küçük böyle bilgi, genel bir bilgi çoğu kişi biliyor ama şimdi tılsım ikilisinde şöyle bir anlam vardır. Birinci anlam dengeye gelmeye çalışmak vardır. Dengeyi kurma çabası vardır. İkilemlerde kalmak vardır. Farklı bir anlamda hayattan zevk alma dönemleri, eğlence süreçlerinden bahseder bize. Şimdi buradaki durum bugün enerjisinde sizin yaşayacağınız şey sizin artık hayatınızdan bir şeyleri alıp götürecek. Ciddi bir yıkım olacak ama bu yıkım güzel bir yıkım. Özellikle şimdi kupa sekizlisiyle yaşamış olduğunuz, arkanızı dönüp gitmek zorunda kaldığınız,
bir bakıma aklınızın, kalbinizin kaldığı bazı şeyler, durumlar yaşadıysanız eğer, artık buradaki o sıkıntılı süreçlerden arındığınız bir gün olacak diyebilirim. Artık arınmaya başladığınız bir gün olacak ve kupa üçlüsüyle beraber, kupa üçlüsü aynı şekilde değnek ikilisindeki o hayattan zevk alma dönemlerinden, sevgi dolu güzel dönemlerden bahseder. Bugün bu enerjiyi güzel bir şekilde hissedeceğiniz bir gün olacak. Bunun içinde gelen fırsatları, gelen işaretleri görmeye odaklanın lütfen. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın. Unutmayın, siz neyseniz hayatınıza onu çekersiniz ve bu zamana kadar negatif şeyler yaşadıysanız şu an düşüncelerinizi bilinçaltınızda değiştirerek, dönüştürerek, pozitife kendinizi programlayarak hayatınızda pozitif güzel enerjileri çekebileceğinizi, bugününüzü ve yarınınızı, geleceğinizi güzelleştirebileceğinizi lütfen unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beni desteklemek için videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.